Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir çalışmayla birlikte olacağız. Kanalımıza eğer abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma geçeceğim. Evet, malzemelerimize göz atarak başlayalım. Hemen şöyle 100 gramda 130 metrelik bir ipim var. Kalın bir ip yani. Şöyle göstereceğim. Buna orantılı olarak da 5 numara şiş kullanacağım. Ben yalnız şöyle bu ipte 6 numara 7 numara kullanılabilir. Eliniz sıkıysa, hatta etikette de gösterilen bakın 6-7 numara 2 şiş olarak. Fakat benim elim zaten sıkı değil. İstediğim zaman daha da gevşek örebiliyorum. Dolayısıyla ben 5 numara şişlerimi aldım. Gidişata göre belki sıkı düşecek olursa diğer şişlerime geçerim ama video aşamasında küçük şişim 6 numara yokmuş. Onun için 5 aldım. Bunu da söylemiş olayım. Yine siz elinize ve kullanacağınız ipe uygun olarak şiş numarası tercih edebilirsiniz. Fakat böyle dış giyim olduğu için zaten çok ince ip tavsiye edebileceğim bir model değil. Yine kalın bir ip kullanın. Ona kıyasla da şiş tercihinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlmeklerimizi atarak başlayacağız. Ben şöyle bir ilmek başlangıcı yaptım. Şişime geçiriyorum. Bu şekilde başlayacağım. Farklı başlama teknikleriyle de başlayabilirsiniz. Eğer alıştığınız, sevdiğiniz bir başlama tekniği varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde başlayabilirsiniz. Ben bu tekniği seviyorum. Şöyle diğer şişimi de alacağım hemen. Ve ilmeklerimi atmaya başlayacağım. Burada şiş ile almak zor gelirse tığ da kullanabilirsiniz. Kalın bir tığ. Şöyle hemen bir örnek gösterip öyle başlayalım. Yeni arkadaşlar için de alternatif olmuş olsun. Şu şekilde geçirip buradan ilmeğimi alacağım. Tekrar şişime takacağım. İlmeğimi aldım. Şişime taktım. Ben şiş ile yapacağım. Şöyle ben tığımı kenara çektim. Şişimi alıyorum. Şişle bana kolay geliyor. Ya da böyle alıştığım için bilmiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim ben. Sağdakini sola geçiriyorum. Tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. Aradan şişimi hiç çıkarmadan arkadaşlar bakın. Gayet kolay bir teknik. Şu ilmek sayısını kaç atacağız? Yaşa göre nasıl ayarlayacağız dersek de hemen şimdi bu şekilde başlıyoruz ya ayarlama aşamasında. Ama ayarlarken bu ilk ilmeği atarken mesela ne kadar başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Sayı belirleyeceğiz. Bu şekilde bu teknikle başlayalım. Kullanacağımız ip ve kullanacağımız şiş ile bu şekilde ilmeklerimizi atacağız. İlmeklerimizi attık diyelim. Oldu 40 ilmek, 50 ilmek artık ne kadarsa yapacağımız genişliğe, büyüklüğe göre ben burada örnek vereceğim için kısa tutacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra ilmeklerimizi şöyle çıkaralım. Çıkardık bütün ilmeği. Kime yapacağız? 10 yaşındaki çocuğumuza yapacağız mesela. Şu şekilde hafif açtırdım. Gördüğünüz gibi örüldüğünde duracağı şekilde. Çok da açmayın. Bu şekilde arka kısımda kol altından yani beden genişliğini sol kolunun altından sırttan sol kolun altından sağ kolun alt kısmına kadar çok pardon ölçelim. Ne kadar denk geldi? Mesela büyük farz edelim şu kadar denk geldi. Hemen denk geldiği yere kadar buradaki ilmekleri çıkaralım. Şurayı sayalım. Kaç çıktı? 50 ilmek çıktı. Tamamen örnek veriyorum. Tekrar bunu çıkardım. Takabilirsiniz, takabilirsiniz. Bakın şu şekilde çok kolay geçer. Hemen arkasını çevirdim. Şöyle şöyle yaparak geri ilmeklerimizi takabiliriz şişimize. Ola ki takamadık ya da uğraşmak istemedik. Söküp yeniden 50 ilmek ya da işte belirlediğimiz ilmek kaç tane ise o sayıda ilmeklerimizi atarak örgümüze başlayabiliriz. Yani benim size 3 yaşa 50 ilmek olur, İşte 4 yaşa 40 ilmek olur demem zaten çok yanlış. Çünkü kullanacağınız ipi bilmiyorum. Elinizden çıkan örgüyü bilmiyorum. Yapacağınız hani ortalama beden genişlikleri var. Böyle bir tablo var. Evet ama her zaman söylüyorum. Eğer çocuk yanınızda değilse ya da işte uzaktaki birini örüyorsanız, sipariş örüyorsanız orantısal olarak tabloyu kullanıyoruz. Fakat çocuğunuz yanınızdaysa, yetişkin de olsa bu aynı şekilde yapacağınız kişi yanınızdaysa
ölçerek yapmanız en iyisi. Bakın santim ölçülerine, ona uyumlu bir şekilde başlayın arkadaşlar. Nasıl ayarlayacağız, santimi nasıl bileceğiz, ilmek sayısına nasıl dökeceğiz dediğimiz noktada da biraz önce yaptığım işlem çok işimize yarayacak. Bu şekilde ilmek sayımızı belirledikten sonra ilmeklerimizi atarak örgümüze başlıyoruz. Ben birazcık daha ilmek atıp geleceğim hemen. Evet, zincirlerimi atıp geldim. Şimdi hemen şöyle bir ilmeğimi çıkaracağım. Sağ şişimi aldıktan sonra bir tane düz örüyorum. Burada çok güzel, çok değişik bir lastik modeli uygulayacağız. Hemen onu da belirteyim. Bir tane düz örüyorum dedim ama bu sırayı düz öreceğim arkadaşlar. Şu şekilde her ilmeğimi şu şekilde geçirdim. Üstten aldım. Sağdaki şişime taktım. Soldakini çıkardım. Geçirdim. Çok yeni arkadaşlar için de şöyle birkaç kez yavaş alalım. Ben bu şekilde alıyorum. Düz ilmeklerimi bu modelde. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bir gidelim. Bütün ilmeklerimi ördüm. Sağdaki şişime taktım. Şimdi çeviriyorum. Arka yüzüne geçeceğim örgümün. Arka yüze geçtiğimde şu ilmeği hemen sağdaki şişime takıyorum örmeden. Örmeden taktım. Şimdi bir ilmeğim, şöyle ters olan bir ilmeğimi ters aldım şu şekilde. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Birini ters, birini düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde bu sırayı öreceğiz arkadaşlar. Şöyle yine daha yavaş birkaç ilmek alalım. Düzü aldım. En son bakın şöyle tersi ipimi öne alıyorum bu tarafa. Şişimi arkadan dolandırıp şöyle görünsün istiyorum ayrıntılı. Şuradaki bakın şu aradan geçirdim. İp benden tarafta. Şöyle tersi aldım. Düzüm aynı önde ördüğüm şekilde. Ters ilmeğim bu şekilde. Düz ilmeğim bu şekilde. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ters düz örerek gelelim. Evet, yine sıra sonuna kadar ördüm, bitirdim, çeviriyorum örgümü. Şöyle ilmeğimi de çevirip alayım, kenar kısmı yine düzgün dursun. Şimdi burada düz denk gelen örgümü düz ördüm. Ters denk geleni yine düz öreceğim. Düzü de düz, tersi de düz. Yani bu sıra ön yüzden hep düz öreceğiz ilmeklerimizi. Bütün ilmekleri düz alarak sıranın sonuna gidelim yine. Sıra sonuna kadar geldik. Hemen çevirelim. Burada yine ters ilmeğimizi bakın. Şöyle söyleyeceğim. Hepsi ters bunun. Hepsi ters olan, yani önden düz olan ilmeğim. Ters ördüm. Biraz önce buradan düz ördüğümü
düz ördüm. Şöyle de olabilir. Bir alt sırada nasıl başladıysak aynı şekilde başlayacağız. Bunu da düşünebiliriz. Ters başlamıştım. Yine ters başladım. Sonra düz aldım. Yanındaki ters, yanındaki düz. Şöyle bakıldığında bakın. İlmekten de belli oluyor zaten. Bunların hepsi ters. Şurada arada düz var. Oradan da hesap ederek ayarlayabilirsiniz. En baştaki ilmekten de zaten belli oluyor dediğim gibi. Burada da bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Arka yüzden de bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Lastik kısmımız tamamlanana kadar örgümüz bu şekilde. Kaç sıra öreceksiniz? Kalınlığı ne kadar olacak? Bu sizin görsel zevkinize bağlı. Ben şimdi gözüme hoş gelene kadar ilerleyeceğim. Kaç sıra yapacağım şimdi bilmiyorum. Dediğim gibi yeter artık bu kadar. Lastik diyene kadar devam edeceğim. Şimdi videomu kapatıyorum. Sonra yine devam edeceğiz. Lastik kısmı bittikten sonra ön yüzden hep düz örüyoruz. Arka yüzden bir düz bir ters örüyoruz. Ama ters ilmeklerimiz hep ters olacak şekilde denk gelecek. Onu atlamayalım. Bu şekilde şimdi kapatayım. Sonrasında birlikte yine devam edeceğiz. Evet, lastiğim istediğim uzunluğa ulaşana kadar ördüm. Ön yüzünden buraya düz olarak geldim bir sıra. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzüne geçtikten sonra şu şekilde kenar kısımlarında bir 6-7 ilmek modelimizi devam ettireceğiz. Alttaki lastik modelini 2, 4, 5 yeter mi acaba? Şöyle 6, 7 yapalım. 7 tane yapayım ben. Şurada bir yanlışlık yaptım sanıyorum. Şunu ters, şunu düz öreceğim. Evet. 2, 4, 6, 7 tane lastik modelini devam ettireceğim. 7 tane de buradan devam ettireceğim. Arada kalan kısımları arka yüzden ters ilmek, ön yüzden düz ilmek olarak öreceğim. Şimdi lastik modelimi buraya başladım. 2, 4, 6, 7 ilmek yaptım. Ben sizler istediğiniz kalınlıkta, istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Lastik modelini yaptıktan sonra ilmeklerimi bu şekilde düz alarak ilerletiyorum sıranın sonuna kadar. Sıranın sonunda 7 ilmek kalana kadar. O 7 ilmeğimi de yine lastik modelimden öreceğim. Pirinçli lastik modeli. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna geleyim. Hemen bakalım. 2, 4, 6, bir tane daha öreceğim. 7. Burada da model ne örmemi gerektiriyorsa bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir tak çevirdim. Düz örerek başlıyorum. Yanındaki ilmeğim düz. Düz. Önden hep düz öreceğiz arkadaşlar. Zaten pirinçli lastik modelinde de ön yüzden hep düz ördüğümüz için artık devam ettireceğimiz modelde de ön yüzden düz ördüğümüz için bu şekilde devam ettiriyoruz. Dediğim gibi sağ ve solda 6, 7, 8 ilmek yapabilirsiniz. İstediğiniz genişliğe göre lastik modelini devam ettireceğiz. Onun dışında ön yüzden düz ilmek. Düzü de bu şekilde alıyorum. Yine onu da göstereyim sıra sonuna kadar. Arka yüzden de ters ilmek olarak öreceğim. Ne zamana kadar, ne kadar uzatacağım bunu? Yaptığınız kişiye göre, boyuna göre değişebilir. Sizin istediğiniz boya göre değişebilir. Yetişkin için de olabilecek güzel bir model. Çocuklar için de olabilecek bir model. Dilerseniz diz kapağına kadar uzatabilirsiniz. Dilerseniz daha kısa yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz boyutu tamamen sizin ne kadar istediğinizle doğru orantılı.
Dediğim gibi ben şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. 2, 4, 6, 7. Son 7'de zaten ön yüzde fark etmiyor. Her halükarda düz örüyoruz. Arkaya döndüğümde 7 tane lastik modelimi uygulayıp yine ters örmeye başlayarak gidip geleceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar örgümüzü devam ettirelim. Evet, ben şu şekilde yaka detayını koyacağım noktaya kadar geldim. Ölçü olarak vereceğim ama bu sabit bir ölçü değil. Bunu belirteyim öncelikle. Aynı yaş yapsanız da uzunluğunu isterseniz hemen böyle bel altından, bel ve basen arası ayarlayabilir. İsterseniz daha uzun, nasıl denir, böyle tunik boyutunda yapabilirsiniz. Yapacağınız uzunluğa göre, istediğiniz uzunluğa göre bu ölçü değişir arkadaşlar. Bunu belirterek yine de muhakkak soranlar olacaktır diye düşündüğüm için veriyorum. 39 santim benimki. 39 santim ördüm. Buraya geldim. Şimdi kenar omuz kısmı için ayırdığım pay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şöyle bir tane daha alacağım. 16. Buradaki kısmı da yakası ne kadar düşük olsun isterseniz yine ona göre ayarlayabilirsiniz. Bu kadar yeterli benim için. Zaten genişliğime de ancak o kadar denk geliyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane de sol taraftan ayıracağım. Şurası da yaka için ayırdığım kısım olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane de burada kalıyor. Şimdi 16 ilmeğim burada. Şuradaki 17 ilmeğimi yakaya denk gelen kısmı kapatacağım. Birinci ilmeğimi ördüm. Yakadan şöyle hemen üzerine attım. İkinci ilmeğimi ördüm. Çok sıkmadan. Bakın ilmekleri kesinlikle sıkmıyorum ki sonrasında ilmek çıkaracağız. Oradan hani kafa geçişi sağlanacak. Yakayı takacağız vesaire, kasmasın. Gayet gevşek bir şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Çok sıkılamıyorum. Rahat esneyebilecek biçimde 17 ilmeği şöyle yavaş yavaş da yapayım ki hiç bilmeyen arkadaşlar faydalanabilsin. Hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.deyim şu an. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Bir de sol tarafta kalanları sayalım. Doğru saymış mıyız? Bir kontrol edelim buradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir tane daha eksilteceğim burada. 16 tane kalacak şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 burada. 16 tane de burada ilmeğim kaldı. Şurası da yaka kısmımız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu tarafı öreceğim. Yakanın açık kalacağı kısım boyutunda, yani şurayı tam yaka olduğunu düşündüğümüzde buradan omuza kadar, omuzdan bir miktar arka kısımdan da öreceğiz. Aynı şekilde uzatacağız. Ben ölçerek yapacağım. Yine sıra sayısı da elbette vereceğim. Ama şimdi bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Gerekli uzunluğa kadar gideceğim ve sonrasında yine videoda devam edeceğiz birlikte. Oradaki sıra sayısını, santim ölçüsünü yine vereceğim. O kısma kadar aynen bu şekilde
modelimizin gerektirdiği şekilde sadece bu kısmı örerek devam ediyorum. Sadece burası devam ediyor. Şurası şişimde bekleyecek. Lastik detayımızı yine aynı şekilde örelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi videomu kapatayım. Bu şekilde ilerleyip geleceğim tekrar. Evet, bu tarafı ilerletip geldim. Hemen şöyle sıra olarak saymadım. Zaten muhakkak değişecek. Ölçü olarak 16 santim yaptım. Yani şöyle yakadan omuza kadar 8 santim önden, bir o kadar arkadan diye düşünebiliriz. Sonrasında boğaz kısmı yapılacağı için burayı kapatacaktır arkadaşlar. Şimdi burada ikinci bir ipi buraya takabiliriz ama sonradan yine bunu kullanmayacağımız için, yani direkt ikisini birleştirerek öreceğimiz için buradaki ipimi şöyle bir miktar bırakarak kesiyorum. Sağ taraftaki kısma ekleyeceğim. Şöyle çevirdim. Şuradan bir tane tığ alayım, herhangi bir tane. Şöyle ilmeklerin birisinden sabitlemek suretiyle, gerçi direkt ilmekten sabitleyeyim, şöyle geçirip bağlayabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi buradan direkt şu ilmeğimi geçireceğim. Sonrasında ters örmeye başlayacağım. Bu tarafı bıraktık şimdi. Aynı buradaki sıra sayısına göre sizinki kaç sıra olduysa bir o kadar da bu kısmı uzatacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde modelimizi devam ettirerek karşı taraftaki uzunluğa bu omuz kısmını da ulaştıralım. Sonrasında ikisini birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi de bu kenarda bekleyecek. Burada sadece bu tarafı gide gele örüp tamamlayacağız. İki omuzu da aynı uzunluğa getirdim şu şekilde. Şimdi ipimin takılı olduğundan ilmek artıracağım. Buraya ilmeklerimi artırıp 17 tane daha, şurada kestiğimiz sayı kadar ben 17 tane artıracağım. Şişime ekleyeceğim. Sizler burada yaka için kaç ilmek kestiyseniz o kadar ilmeği tekrar atacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle çevirelim. Benimki 17 ilmekti. 17, sizinki 20 ise 20, 15 ise 15. Benimle aynı yaptıysanız yine 17 şeklinde ilmeklerinizi ekleyebilirsiniz. En son ilmeğimden şöyle şişimi geçiriyorum. İpim burada zaten. Üzerine attım. Bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. 1. Sağdaki şişi hiç çekmiyorum buradan, bakın. Çıkarmadım. Direkt sardım. İkinci ilmeği çıkardım. Taktım. 2. Üçüncüyü çıkardım. Taktım. 3, 4, 5, bu şekilde ilerleyeceğim. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sanırım 17 oldu. Şöyle bir kontrol amaçlı sayalım. Bir eksik olmuş olabilir gibi hissettim. Şöyle bakıyorum. Şu benim son ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 olmuş. 17 tane ilmeğimi tamamladım. Tekrar çeviriyorum örgümü. İpimi sardım. Şu noktadan devam edeceğim aynı şekilde. Şuradaki ilmeğimizi arkadan sabitleyelim. Sonuna kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Sonra modelin gerektirdiği şekilde kenar kısımlarını örüp arkadan yine lastik kısımlarını gerektiği şekilde diğer kısımlarını da ters olarak örgümü ilerleteceğim. Bakın birleştirdik bile. Bu kadar basit. Şimdi modelimizi devam ettireceğiz. Dediğim gibi şuradan yaka kestiğimiz kısımdan alt etek kısmına kadar ne kadar uzunluğumuz varsa buraya da aynı şekilde aynı uzunlukta şu parçanın karşı simetrisini bu tarafa öreceğiz arkadaşlar. Lastik detaylarını aynı şekilde yapıyorum. Sonrasını gerektiği şekilde ters ya da düz örerek, ki arka yüzdeyim şu anda, ters alacağım bütün ilmeklerimi. Bu şekilde ilerleterek dediğim gibi karşı parçanın tam simetrisini oluşturacak şekilde o uzunlukta, o sıra sayısında bu tarafı da tamamlayacağız. Buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde şöyle sırasıyla ilmeğimi bir gevşeteyim. Arka yüzden ters, ön yüzden düz alacağız. Sadece bu ilk sırada birazcık böyle sıkı olup sıkıntılı olabilir. Zor gelebilir alması. Sonrası normal örgümüzün devamı şeklinde olacak. Bu şekilde şişimin üzerine attığım ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzden ve ters olarak. Ve modelimizin sırt kısmına geçmiş olduk. Gerçi sırtı önü iki tarafta aynı olacağı için çok bir farkı yok. Ön kısmı da olabilir, sırt kısmı da olabilir. Evet, lastik detayına geldiğimizde bir ters, bir düz. Sırayı tamamlıyoruz ve tekrar çevirdim. Bundan sonrası söylediğim gibi modelin gerektirdiği şekilde ilerleyeceğiz. Önden düz olarak gideceğim. Şimdi lastik detaylarını, zaten önden hepsi düz. Lastiğimiz de düz. Bu şekilde dümdüz örüp sıranın sonuna, sonrasında da arka yüzden ördüğümüz şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Lastik detayına, lastik sırasına geldiğimizde de yine lastiğimizi yapacağız. Aynı şekilde buradaki gibi, buradaki sıra sayısı kadar. Burada başlangıçtakinin aynısı olduğu için ekstra bir detay vermeyeceğim burada. Videoyu uzatmanın manası yok. Zaten bildiğimiz detay. Aynı şekilde nasıldı derseniz de videoyu başına alarak burada yaptığımız modeli tekrar alt kısımda son bitişte uygulayabilirsiniz. Tekrar göstermenin çok anlamı yok. Videoyu uzatmaktan başka bir işe yaramıyor. Dediğim gibi video başına alarak izleyebilirsiniz. Ben artık bu şekilde ilerletiyorum. Parçamı tamamlayıp geleceğim arkadaşlar.